Neden Bay Anderson? Neden? Niye inat ediyorsun? Çünkü bu benim seçimim. Matrix bir sistemdir Neo. Bu Sir Hans Capone. Ben ise onun koruması Scully Henry. Bu arkamızdan gelen de benim it. Her şey komşu Lord Von Bergov'a mektup iletmek için yola çıkmamızla başladı. Lord Hans eğlenceli biriydi fakat aynı zamanda bir soyluya göre oldukça sorumsuz ve şımarıktı. Yani herif bir mektup iletme görevinde bile içip sıçma peşindeydi. Fakat bu sadece bir mektuptu, yani en fazla ne olabilirdi ki? Derken karşımıza silahlı bir birlik geldi. Halt! What are you after here? Görüşmede kısaca Lord Hans buraya mesaj iletmeye ve barışçıl bir amaçla geldiğini iletti. Fakat herif bugünlerde çok fazla haydutun dışarıda dolaştığını ve o yüzden tam emin olmadan bizim geçmemize izin vermeyeceğini söyleyerek agresif bir tutum sergiledi. Ve müzakere burada çıkmaza girmişti. Ve ben de burada Hans'ın koruması olarak konuşmaya girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü işler biraz daha alevlenirse burada bir savaş çıkabilirdi. Ve bu herifler karşısında gerçekten hiç şansımız yoktu. Konuşmada kısaca buraya barış için geldiğimizi ve bizim haydut olmadığımızı söyledim ve bunun kanıtı olarak da zırhlarımızı söyledim. Yani şöyle atı olan bir haydutu gördün mü sen daha önce? Ve adam da ikna oldu. Diplomatik skilllerimle ortamı yumuşatmış ve olayı barışçıl bir şekilde çözmüştüm. Fakat Von Bergov'un kalesine gitmek için bugün yeterli zamanımız yoktu. Ve etrafta da kalabileceğimiz bir yer olmadığı için bugünlük kamp yapmamız gerekiyordu. Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Benim salak lordum yine yapacağını yapmış ve etrafta haydutlar varken bizi saldırıya açık bir arazide kamp yaptırmaya götürecekti. Yapacak bir şey yok. Lord olan onu dinlemek zorundayız. Kampa geldiğimizde ilk başta biraz köpeğimle ilgilendim. Devamında ise Sir Hans ile ufak bir antrenman yaptık. Ve tabii ki de ben kazandım. İdmandan sonra ise agalarla bir süre sohbet ettikten sonra açıkta kamp yapmamız yetmezmiş gibi Lord Hazretleri bir de gölete girmek istedi. Ne adam lan bu? Benim kafam akıl yok. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans! Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans! Oğlum bu çocuğun beyni yok ya. Vallahi beyni yok. Böylece Hans'la beraber kadınların sesine doğru ilerlemeye başladık. Fakat yolda giderken karşımıza çamaşır yıkayan bir kadın daha çıktı. Ve ben de kadının dikkatini dağıtmak için yanına ufak bir taş attım. Ve böylece fark edilmeden yolumuza devam ettik. Kampımız o haydutlar tarafından saldırıya uğramıştı ve bizim de kendimizi savunacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu yüzden Sir Hans sessizce saklanmamı söyledi. Fakat gözümün önünde olan bu katliama sessiz kalamazdım. Ve tabii ki bu hanımefendiye. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Bu sefer mallık yapan ben olmuş ve bir çift göğüs için hayatımızı riske atmıştım. Ve böylece Sir Hans ile beraber tüm gücümüzle yüzmeye başladık. It was at this moment that he knew he fucked up. Kaçarken sırtıma ok yesem de Hans'la beraber kıyıya çıkmayı başarmıştık. Fakat haydutlar hala peşimizdeydi. Ve bu yüzden tüm yaralarıma rağmen Hans'la beraber ormana doğru kaçtık. Fakat haydutlar ormanda da bölge bölge devreye geziyordu. Ve bu yüzden gizlice ilerlememiz lazımdı. Böylece gizli gizli ilerleyerek bir tepeye kadar çıktık. Fakat Hans oldukça yorulmuş ve daha da kötüsü haydutlar bizi görmüştü. Bu yüzden Hans'la beraber bir labirentin içine saklandık. Ve haydutlar bizi ararken labirentin avantajını kullanarak kaçmayı başardık. Ve devamında yolumuza devam ettik. Fakat...
İnanılmaz bir şekilde o düşüşten sağ çıkmış ve Sir Hans da beni uyandırıp omzuna alarak tekrardan ilerlemeye başlamıştım. Ormanda giderken şansımıza bir teyzenin evine denk geldik ve yaralı olduğum için Hans teyzeden yardım alarak beni yatırdı. Fakat haydutlar peşimizi bırakmamıştı. Mother? I ate your ma, laddie. Geçirdiğim baygınlıktan sonra ormandaki bu teyze bana bakmış ve onun sayesinde hayatta kalmıştım. Ve Sir Hans da savaşta haydutu öldürmeyi başarmış fakat o da benim gibi yaralanmıştı. Teyze sağ olsun ikimize de bakıyordu fakat teyzenin bahçesinde bizim yüzümüzden hem bir ceset vardı hem de ilaç için bazı otlara ihtiyacı vardı. Bu yüzden uyanır uyanmaz ilk olarak teyzemin elinden güzel bir çorba içtim. Sonrasında ise bahçedeki haydutun cesedini alarak tabi bir de yağmalayarak ilerideki nehire gömdüm. Devamında ise Hans'ın ilacı için ot toplamaya gittim ve ada çayı ile papatya toplayarak teyzenin evine doğru yola koyuldum. Fakat evin bahçesine geldiğimde tanınmadık sesler geliyordu ve haydutlar bizi bir kez daha bulmuştu. In case there's any foul play. What do you want? Come here. Haydutların biri elimden kaçsa da birini öldürmüştüm ve mücadeleden hemen sonra teyzenin yanına giderek iyi olup olmadığını sordum. Teyze iyiydi fakat bu olaylarla da beraber haklı olarak artık bizim gerçekte kim olduğumuzu merak ediyordu. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. You sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Gerçek kimliklerimizi açıkladıktan sonra sıra Hans'ın ilacına gelmişti. Fakat teyze ben yaşlıyım, gözüm görmüyor diyerek ilacı benim yapmam gerektiğini söyledi. Ben tabi simyadan hiç anlamıyordum. Fakat teyzenin talimatlarıyla artık elimizden geleni yapacaktık mecburen. Böylece ilacı hazırlamaya başladım. Ve şarabı koyup otları ezdikten sonra her şeyi karıştırarak kaynattım ve... İlaç artık hazırdı. Ulan hem çok iyi bir savaşçıyım hem de simyadan anlıyorum. Ne adamım lan ben. Bazen yoğurt doldurmak çok kolay gözüküyor ama tamamen bir sanat işi. İlacı teyzeye verdikten sonra öldürdüğüm haydutun cesedini gömmeye gittim. Ve devamında artık günün yorgunluğu ile beraber yattım. Sabah olduğunda beni teyzenin kızı Pavlena uyandırdı. Merhaba Pavlena. Pavlena Sir Hans'ın iyileştiğini ve kahvaltının hazır olduğunu söyledi. Fakat ben yine de ayılığımı yaparak kahvaltıdan önce birazcık çorba gömdüm. Devamında ise kahvaltıya gittim. Good morning, Henry. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. Kahvaltıda Lord Hans'la beraber anılarımızdan bahsedip teyzelere de minnettarlığımızı belirterek güzel bir sohbet ettik. Gratitude of the House of Leiper for all time. If you should ever find yourself in need, the doors of Perkstein shall always be open to you. Thank you, sir. I'm not sure I could find the way to Perkstein. Böylece artık yolcu yolunda lazımdı ve teyze bize gitmeden önce son bir erzak verdi ve bir de cebime harçlık koydu. Vallahi kralsın lan teyze. Böylece Hans'la beraber yarım kalan yolumuza devam ettik ve ta Troski Kalesi'ne kadar çok uzun bir yol yürüdük. Kalenin kapılarına geldiğimizde artık pestilimiz çıkmıştı ve bizim Hans da yine şikayet etmeye başlayıp dırdır etti. Neyse yakında surların içinde olacaktık. Open up! I bear an urgent message for your liege lord. Hear me! I am a messenger from Sir Hanush of Leiper. Ya senin g***ın damarını... Do you know who I am? No, we fucking don't. Görünüşümüz yüzünden muhafızlar bizim ulak olduğumuza inanmamış ve hatta bizle güle oynaya dalga geçip bizi dilenci zannetmişlerdi. Abi dilenci. Hatta bir süre sonra ise Von Bergov'un sağ kolu surlara gelmiş ve bizi bir postada o kovmuştu. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! Böylece kalenin kapılarından kovulmuş ve 5 parasız bir şekilde en yakın kasabaya gitmek zorunda kalmıştık. Sadece kaledekiler değil, hancı kadın bile bize paranız var mı diye soruyor ve leş gibi kokan giysilerimizle etrafa rahatsızlık veriyorduk. Yani bu durumdan kurtulmadan kaleyi bırak kasabada bile kalamazdık. Ve bunu değiştirmek için de paraya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Hans'a çalışmamız gerektiğini söyledim. Fakat beyefendi soylu olduğu için çalışmak istemiyordu ve bu yüzden iş yine bana kalmıştı.
İlk olarak hesabımızı ödeyebilmek adına Hancı ile konuşmaya gittim. Fakat Hancı'nın yanına giderken gölette uğruna canımı riske attığım kadını gördüm ve ondan yardım istemeye gittim. Fakat onunla konuştuğumda kadın gölette yaşananları bilmiyormuş gibi yaptı ve hatta beni tanımadığını söyleyerek bir postada o koydu. What are you gaping at? Have you nothing better to do? İşte kızlara yüz vermeyeceksin hacı. Neyse, bu konuşmadan sonra Hancı ile görüştüm ve hesabımızı ödemesi karşılığında çuval taşımayı kabul ettim. Hesabı ödeme karşılığında iş aslında kolaydı. Fakat ben daha işimi bitiremeden Sir Hans'ın dışarıda biriyle tartıştığını gördüm. It was their own fault. Everyone knows it's dangerous around Thruski. Making camp in such an unprotected place is suicide. Herif bizim yaptığımız kampı haklı olarak eleştiriyordu. Fakat bu tabii ki de Hans'ın hoşuna gitmemişti. Kavga şu an ihtiyacımız olan son şeydi. Fakat geri zekalı Hans tabii ki de bunu gururuna yediremeyecekti. What the hell is going on here? Grab them vagabonds! お前はもう死んでいる。何？ Hans yine yapacağını yapmış ve muhafıza yumruk atarak ceza almamıza neden olmuştu. Bu herifin şımarıklığına artık dayanamıyordum ve cezalıyken geçirdiğimiz bu sürede artık ona gerçek düşüncelerimi söyledim. You behave like a spoilt brat. How dare you speak? You know, if you just shut up and done some work, we'd have coin by now and be on our way to the castle. But no, not his lordship. You've got a nerve. Just who the hell do you think you are? I'm the only one of us with any sense. I'm not the one who acts like a spoiled child. You know full well the ambush was your fault, and now you're kicking out so you don't have to admit it. I wasn't born with a silver spoon in my mouth like you, but unlike you, I'd have managed to deliver that message. That's because I'm responsible and know how to behave in a way that doesn't make me feel ashamed. We'll see who's proud of who. Right, ladies. Time to go home. What are we gonna do? You can do as you like. I'll look after myself. I'll go and see Lord von Bergov at the wedding. I bid you farewell. Bu şımarık Hans ile artık işim bitmişti. Herif soylu olduğu için kendini dünyanın sahibi zannediyor ve benim gibi normal insanlara da üstten bakıyordu. Ona tek başıma neler yapabileceğimi gösterecektim ve ilk hedefim kendime bir paralı asker birliği kurmaktı. Zaten yıllarca korumalık yapmıştım ve artık işimi ileriye taşıyıp kendi korumalarımı almalıydım. Fakat elimde sadece bir kılıç ile yüzük vardı ve don alacak param bile yoktu. Ki giysi olarak da sadece donum vardı zaten. Abi sana 20 lira mı verelim, bir sonrakine 2'ye katlayarak mı verelim? 20 ver. Ama her şeyden önce ilk olarak hayatımı kurtaran köpeğimi bulmalıydım. Kendime bir birlik kuracaksam ilk askerim benim köpeğim olacaktı. Böylece köpeği en son gördüğüm yere doğru ilerlemeye başladım. Ve yol üstündeyken bizim teyzenin evine denk geldim. Ve bir sohbet edeyim dedim ama... Neyse gelmişken çorbasından içeyim. Teyzeden sonra yoluma devam ettim. Ve en son köpeği gördüğüm yere nihayet varmıştım. Hey lad! What do you want? Come here. What do you want? Just to wish you a good day. Really? Seems to me I'm in your way. Ha! Not at all. That poor fella didn't have anything interesting on him. But you might. I don't know how many mistakes you've made today, but this could be your last one. Haydutu öldürdükten sonra yağmaladım ve en sonunda üstüme giyecek bir şeyler buldum. Devamında ise köpekten bir iz bulmak üzere etrafı inceledim ve yakınlarda ölü bir geyik buldum. Geyikteki yaranın benim köpeğimle bir alakası olabilirdi ve bu yüzden otacı teyzenin evine geri dönerek ona köpeği görüp görmediğini sordum. Teyze köpeği görmemişti ancak köpeğin yemek bulmak için yakınlardaki balıkçılara veya meyhanelere gitmiş olabileceğini söyledi ve yakınlardaki bir kurt sürüsünden bahsetti. Böylece ilk olarak en yakındaki meyhaneye giderek köpeğimi orada sordum. Fakat bu adam da köpek görmediğini, ancak yakınlardaki bir kurt sürüsünün bir çobanın sürüsüne saldırdığını söyledi. Bu kurt sürüsünden bir şeyler çıkabilirdi ve bu yüzden ben de çobanın yanına gittim ve çobanla konuştuğumda herif kurtların arasında bir köpek olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de çobanın koyunlarından Ignatius adlı koyunu yem olarak ödünç aldım. Ve koyunla beraber kurtların geçtiği yere giderek pusu kurduk.
Kurt sürüsünü yok etmeyi başarmıştım. Fakat ortada benim köpekten hiçbir iz yoktu. Ve pusu sırasında da Ignatius maalesef ki hayatını kaybetmişti. Üzgünüm dostum. Böylece çoban ile tekrardan konuşmaya gittim ve bana yaptıklarımın karşılığında 45 groşen verdi. Devamında ise köpeğim için bölge avcısının bana yardım edebileceğini söyledi. Avcı gerçekten de bir şeyler biliyor olabilirdi. Sonuçta buranın avcısıydı ve ben de bu yüzden avcının evine gittim. Fakat geldiğimde kendisini bulamamıştım ve bu yüzden karısıyla konuştum. Karısının dediğine göre avcı saatler önce ormana gitmiş fakat hala geri dönmemişti ve kocasının başına bir şey geldiğinden korkuyordu. Bu yüzden avcıyı bulmam lazımdı ve daha fazla bilgi alabilmek için avcının oğluyla görüştüm. Fakat herifin anlattığına göre babası böyle bir alkolikti. Siz ayakta durabilirsiniz. Ve ormanda içip sadece bayılmıştı. Neyse ne olursa olsun avcıyı bulmam lazımdı ve bu yüzden ormanda onu aramaya başladım. Ve ararken ilerideki bir kurt sürüsü dikkatimi çekti. Kurtları öldürdükten sonra avcıyı ağacın üstünde buldum. Ben nasıl kayacağım ha buradan aşağı benim? Kayama ya bu. Geri zekalı herif ağaçtan atlayıp bacağını yaraladı ve benden de onu kampına kadar taşımamı istedi. Böylece adamı sırtıma alarak kampına kadar taşımaya başladım ve yolda maalesef ki oğlunun ne kadar haklı olduğunu fark ettim. Oh, don't you dare puke on me. No. Bloody nasty. I nearly punched your back. Böylece adamın kampına gelmiştik. Fakat ben daha köpeğimle ilgili soru soramadan herif atının çalındığını söyledi ve benden de atını bulmamı istedi. Kafayı yiyeceğim harbi ya, yok. Böylece ilk olarak atın bağlı olduğu yeri inceledim ve atın izlerini takip ederek ilerlemeye başladım. Ve yolun sonunda bir haydut kampına denk geldim. Kamp çok kalabalık değildi fakat canım oldukça az değildi. Ama zaten benim aklımda çok daha iyi bir fikir vardı. Vay salaklar vay. Böylece atı geri almayı başararak kampa geri döndüm ve avcı ile beraber evine kadar at sürdük. Eve geldiğimizde öncelikle avcının karısı bana teşekkürlerini iletti. Devamında ise avcıya köpeğimi sordum ve avcı bana yakınlarda kurt sürüsüne katılan bir köpek olduğunu söyleyerek oraya bakmamı önerdi. Böylece atımla beraber çok uzun bir yola çıktım ve dağlar, bayırlar, nehirler derken en sonunda hedefime varmıştım. What? Nut. Come here. Good boy, good boy. Kurtların da kaçmasıyla tehlike bitmişti ve artık en sonunda köpeğime kavuşmuştum. Naber lan it? O kurta ne saldırdın lan? Tüm bu olaylardan sonra köpeğimle de beraber artık kendi birliğimi kurmaya başlayabilirdim. Fakat yola çıkmadan önce ilk olarak köpeğime bir isim verdim. Gelert. Devamında ise haydutlardan aldığım zırhları daha pahalıya satabilmek için artizan özelliğini, ileride avlanırsam diye de köpeğime avlanma özelliği, kendime de av ganimetlerini 2 katına satmamı sağlayan kaçak avcı özelliğini verdim. Tabi birlik kurmak için daha çok para lazımdı ve bu yüzden Troskowitz kasabasına gidip iş bakacaktım. Fakat yolda giderken karşıma bir tane dayı çıktı ve dayı bugün çocuğu olduğunu, çocuğunun şerefine birlikte içmemiz gerektiğini söyledi. Vallahi dayı sen bu yaşta nasıl çocuk yaptın ki? Ben de zaten yorgundum ve yorgunluğumu atarım, bana da iyi gelir diye teklifi kabul ettim ve dayının verdiği bardağı kafaya diktim. Oğlunun şerefine... Oh. Fuck. What was in that drink? Oh, Dopperdelli. That horse robbed me. 10 groşen için mi yaptım bunu lan? Neyse, dayıdan sonra yoluma devam ettim ve biraz dinlenmek için önce yol üstünde bir tavernaya uğradım. Ve hancı ile konuşurken heriften paralı asker alabildiğimi fark ettim. Ve şöyle bir fiyatlara baktım. Gerçekten de para lazımdı. Fakat hancının dediğine göre paradan da öte, askerler kendileri gibi karizmatik savaşçılara hizmet etmeyi tercih ediyorlarmış. Yani gelip parayı basıp alamıyormuşsun öyle. Bunu öğrendikten sonra düşünmeye başladım. Ne yaparsam askerleri etkileyebilirim diye. Ve aklıma şövalyelik geldi.
Şövalye olmak için önce güzel ve güçlü zırhlara ihtiyacım vardı. Bu yüzden Han'dan çıktıktan sonra yoluma devam ederek Troskowitz'e gittim. Çünkü burada duyduklarıma göre bölgedeki her şeye hakim olan bir katip vardı ve bana zırh konusunda yardım edebilirdi. As the local scribe, you know a lot of things, right? Depends on what you're looking for. Don't involve me with anything dishonorable. No, don't worry. I'm just looking for some armor. Aha! And how would Prince Brunswick's armor suit you? Whose armor? Oh, it's just a local legend. Why are you so interested anyway? Fine armor like that belongs in the hands of a knight. Are you saying I don't look like a knight to you? Well, apologies, sir. Katip bile kabul etti şövalyeye benzediğimi. Katibin anlattığına göre efsanelerde eski bir Bohemya prensi olan Brudwig bir aslanla dost olarak beraber ejderhaya karşı savaşmış ve ejderhayı yenerek büyülü bir kılıca sahip olmuş. Katibin dediğine göre de bu adamın zırhları Bohemya'da gömülüymüş ve efsanelerde üstü kapalı bir şekilde yerleri söyleniyormuş. Tabi denemekten zarar gelmez. Katipten bana bilmeceleri söylemesini istedim. İlk bilmeceye göre hazine Troski Kalesi'nin kuzeyindeki kayalıklardaydı. Fakat hazineleri almak için küreye ihtiyacım vardı ve bu yüzden önce kiliseye giderek ufak bir kürek ödünç aldım. Devamında ise atıma binerek yola çıktım. Kayalıklara geldiğimde bilmecenin ilk kısmını tamamlamıştım. Two sandstone guards. Just like in Gable's Rhyme. A mighty rock between the sandstone guards. That fits. But what does give one's heart to God mean? Bilmecenin ikinci kısmı Tanrı ile ilgili bir ifade içerdiği için mezarlık olabilirdi aradığım yer. Ve gerçekten de bir süre aradıktan sonra kayalıkların arasında bir mezar buldum. Ve burada Brunswick'in hançeri, eldivenleri ve zırhın hazine haritalarına ulaştım. Is this really it? A piece of Brunswick's armor? And what's this? A piece of parchment? Haritalar işimi rahatlatacaktı ve böylece ikinci yerin haritasını açtım. Haritaya göre ben buradaydım ve gitmem gereken yer batımda kalıyordu. Böylece tekrardan yola koyuldum ve bölgeye geldiğimde attan inerek etrafı aramaya başladım. Fakat bölgede karşıma yine bir kurt sürüsü çıktı. Yeter! Yeter! Gerçekten yeter! Gelert'le beraber kurtları öldürdükten sonra iki ağacın arasında bir torba buldum. Ve burada eğer örtüsü, kask ve bacak zırhlarını buldum. Devamında ise 3. haritayı açtım. Ve haritaya göre zırh aşağı yukarı buralarda olmalıydı. Böylece yola koyuldum. Ve bölgeye gelip sorunsuz bir şekilde 3. hazineyi de almayı başardım. Yine aynı şekilde 4. hazine için de haritayı açtım. Ve konumu bana yakın olduğu için hızlıca giderek hava kararmış da olsa meşalemi yakarak 4. hazineyi de buldum. Artık geriye sadece son parça kalmıştı. Fakat hava karardığı için yola çıkmak istemedim ve en yakındaki meyhaneye giderek geceyi oradaki bir odada geçirdim. Sabah olduğunda atıma binerek yola koyuldum fakat bu sefer hazine farklıydı ve konuma geldiğimde bir haydut kampı vardı. Zırhın son parçası büyük ihtimalle bu haydutlardaydı ve benim de zırhı tamamlamak için onları geçmem lazımdı. Hadi ben kaçar. Gelert'le beraber haydutları yenmiştim ve cesetleri yağmaladıktan sonra kamptaki mezarlığa giderek hazinenin son parçasını açtım ve beni asıl şövalye olarak gösterecek o ihtişamlı miğferi en sonunda bulmuştum. Tabi insanların zırha tepkisini de merak ediyordum ve bu yüzden Troskowitz'e gittim ve etrafta o ihtişamlı zırhımla dolanmaya başladım. Merhaba asker. Huzuru bozma mı? Ulan koskoca şövalyeyim ben. Neyse katibe zırhı bulduğumu söyleyeyim bakalım ne tepki verecek. Merhaba katip bey. Seni buraya kim getirdi mi? Oğlum benim lan benim. Zırh aramaya giden çocuk. Ulan hiçbir şey de söyleyemiyorum. Adam görmezden geldi beni baya. Demek ki şövalyelik sadece zırhlı olmuyormuş, onu öğrendik. Neyse devamında elimdeki eski zırhları satmaya gittim. Ve burada her şeyi satıp pazarlık yaptıktan sonra cebime 335 groşen girdi. Böylece artık Kuttenberg'e gitmeye hazırdım. Ve atıma binerek arabacıya gittim. Kuttenberg uzak olduğu için mecburen arabacıyla gitmem lazımdı. Ama yuh. Kilometre başı kaç yakıyor ki bu atlar? 200 groşen verdikten sonra yola çıktım. Ve günler süren yolun ardından en sonunda Kuttenberg bölgesine gelmiştim. Tabi ben bölgeye gelmiş olsam da asıl gitmem gereken yer Kuttenberg şehriydi. Ve bu yüzden tekrardan yola çıktım. Fakat yolda giderken karşıma bir vergi tahsildarı çıktı. Ben de vergimiz varsa ödeyelim diye durdum. Fakat herifler vergi tahsildarından çok hayduta benziyordu. What do you want from me? I'm the royal collector, and I want you to pay your duty. What duty? The king's duty. Now come here and don't delay. Move it. So, what'll it be? Run.
Haydut çetesini tek başıma öldürmeyi başarmıştım. Fakat tehlike bitse de çok yoğun bir kanamam vardı. Ve sargı beziyle kanamamı durdurmaya çalışsam da kanamamı tamamen durduramamıştım. Bu yüzden hızlıca ata binerek en yakındaki kasabaya doğru yola çıktım. Ve kasabaya geldiğimde sargı bezi aramaya başladım. Fakat saat geç olduğu için açık hiçbir yer bulamıyordum. Evet, Allah aşkına yardım edin. No thanks. Lan gerizekalı Henry. Bir süre etrafta dolandıktan sonra en sonunda bir tavernaya denk geldim. Ve şansıma da hancı kadında sargı bezi vardı. Böylece sargı bezi alarak kanamamı durdurmuştum. Ve devamlı dinlenmek için tavernada oda tutarak çok ucuz bir şekilde ölümden döndüm. Ertesi gün geldiğinde yoluma devam etmek üzere yola çıktım. Fakat yaralarım hala tam iyileşmemişti. Ve zırhımın da temizlenmesi gerekiyordu. Bu yüzden Kutenberg'e gitmeden yol üstünde bir hamama uğradım. Ve başka seçenekler olsa da yaralarımı sarıp yıkama hizmetini aldım. Tüm yaralarım geçmiş ve sanki yenilenmiş gibi hissediyordum. Böylece hamamdan çıktıktan sonra yoluma devam ettim ve en nihayetinde Kutenberg şehrine geldim. Şehir inanılmaz büyüktü ve burada kılıç ustalığımı geliştirip kendimi kanıtlayabileceğim bir yer bulmalıydım. Böylece etrafı gezmeye başladım ve bir süre sonra karşıma Menhard adında bir Alman çıktı. Adamla konuştuğumda herif yarı Almanca konuşuyordu ve iddiasına göre buradaki en büyük kılıç ustası oydu. Adam iddia ettiği kadar iyiyse beni eğitip şövalyelik için yol gösterebilirdi. Ama bunu yapmadan önce Menhard'ın ustalığından emin olmalıydım ve bu yüzden adamı duelloya davet ettim. Böylece zırhlarımı çıkardım, kılıcımı çektim ve duello başladı. Tek attı lan adam bana. You know full well you've no right to conduct the art of sword fighting here. That's the privilege of our brotherhood. Halt die Klappe. I am Meister of Longsword. You well know this right we have from the charter of your King Wenzel himself. Meister Menhard, let me remind you that your petition was discussed by the town council and your claim was rejected. That decision was not just and it went against the will of your king. It's no use arguing, Deutscher. The council represents the king, and the council has decided in his name. Duellodan sonra yanımıza gelen bu üç adam şehrin kılıç loncasındandı ve kılıçla ilgili eğitim verme ve düello yapma yetkileri onlara aitti. Fakat Menhard'a göre bu tekelleşme adil değildi ve o yüzden usta Menhard bir düello yaparak bu işi çözmek istiyordu. Ve karşı taraftaki usta da bu teklifi aslında kabul etmişti. Fakat şehir yetkilisi bu duruma son anda engel olarak düelloyu yaptırtmadı ve böylece kural ihlali yaptığımız için bizi şehirden sınır dışı etti. Tabi ben Almanları sevmiştim ve o yüzden adamı ikna etmeye çalıştım. Fakat maalesef ki başarısız oldum ve Menhard ile ekibi sürgün cezası aldı. Ancak devamında Menhard onları savunduğum için bana teşekkür etti ve şehrin dışına kadar onlarla gelmemi istedi. Ve ben de bu adamlardan bir şey kapabilirdim ki zaten düelloda da herif beni fena yenmişti ve bu yüzden teklifi kabul ettim. Böylece hep beraber şehrin dışındaki kasabaya giderek buradaki anda durumları konuşmaya başladık ve konuşma sırasında Menhard benden yardım istedi. Menhard kısaca benden lonca'nın kılıcını çalıp meydana asmamı, böylece de iki loca arasında bir savaş başlatmamı istiyordu ve ben de bu teklifi kabul ettim. Alright, I have a feeling you're in the right. And besides, you serve King Wenceslas. Böylece görevim için şehre geri döndüm ve hırsızlık yapacağım için gece olmasını bekledim. Gece olunca öncelikle soyacağım binanın bahçesine bir giriş yolu aradım ve kısa bir arayıştan sonra arka duvardan atlayarak bahçeye girdim. Devamında ise maymuncuğumu kullanarak dış kapının kilidini açtım ve odaları bir süre aradıktan sonra aradığım kılıcı bulmuştum. Kılıcı çaldıktan sonra gizlice binadan çıktım ve bana söylendiği gibi belediye binasına giderek kılıcı duvara astım. Böylece sabah olduğunda tüm halk belediye binasının önüne gelmişti ve bu işin kumpas olduğu belli olsa da loca halkın karşısında gururunu kaybedemezdi. Ve bu yüzden meydan okuma kabul edildi. Listen up. It's time to put an end to this bickering. Besides, it will only benefit our town if the best of the sword fighting masters takes charge here. So, whoever emerges as the victor of your tournament shall win the right to lead the sword fighting brothership here. 3 members of our brotherhood will fight with 3 of yours. Each will have a bout with all 3 opponents, and we'll see who wins the most. Du Schwindler! You know there are only 2 of us. Kein Problem, Arne. We also have one promising student, nicht wahr? Ben Menhard'ın teklifini kabul edersem localar arası turnuvada yer alabilirdim. Ve bu şövalyelik için bana altın tepside sunulmuş bir fırsattı. Bu yüzden teklifi kabul ettim ve böylece turnuvada ustalara karşı savaşarak kendimi halkın gözünde kanıtlama fırsatı bulacaktım. Fakat turnuva hazırlıkları yapılmadan önce Menhard beni resmi olarak geleneklere uygun bir şekilde locaya almak istiyordu. We must make you one of us and accept you into our Bruderschaft. You must only take an oath and undergo a test. We cannot just take everyone. You must show that you have some skill with a Schwert and that you will not bring us shame in the Gefecht. So we know that you will not lose your life in combat. You will face Arne here.
Only with a Bluntschwert we will lend you, and with light equipment. When you are bereit, tell Arne, and you may start. Locaya girmek için sınavdan geçmeli, yani Arne'yi düelloda yenmeliydim. Bu fırsat benim için çok önemliydi ve bu yüzden Arne ile konuşarak ona düello teklif ettim ve böylece kılıçlarımızı çekerek mücadeleye başladık. Arne'yi yenmeyi başarmıştım ve düellodan sonra Menhard ile konuşarak kılıç kardeşliğine katılmak istediğimi söyledim. Böylece Menhard ve Arne ile beraber törenin yapılacağı yere gittik ve aynı şövalyeler gibi diz çökerek kardeşliğe yemin ettim. Place your hand on this sword and swear. I swear, by the memory of my parents, and by the soul of my dear departed father, Martin, I do so swear. Stand as one of us. Heinrich, I hereby name you my student in the art of sword fighting. Törenden sonra vakit gelmişti ve artık turnuva başlıyordu. Turnuvanın başında öncelikle iki taraf da kazanana saygı duyacağı üzerine yemin etti. Devamında ise turnuva başlıyordu ve usta Menhard ilk tura çıkarak turnuvayı başlattı. Mücadele başta başa baş gidiyordu fakat Menhard'ın ustalığı ayrı bir seviyeydi ve ustam ilk turda kolayca kazanarak durumu 1-0 yaptı. Bu arada en çok galibiyet alan kazanıyor, haberiniz olsun. İkinci tura geldiğimizde ise sıra bana gelmişti ve böylece hayatımın en kritik maçlarından birine çıktım. Düelloyu kazanmıştım ve böylece benim de galibiyetimle beraber durum 2-0 oldu. Üçüncü tura geldiğimizde de yine usta Menhard sahneye çıktı ve yine kolayca kazanarak durumu 3-0'a getirdi. Fakat asıl olay 4. turdaydı. Çünkü Arne rakibin kılıç ustası Nikolas ile karşılaşacaktı ve kazanırsa turnuvanın galibi olacaktık. Döndü Sabri. Victor is... Nein! Mit der Hilfe Gottes, I will continue. You're brave, but foolish. Das reicht! You acted with chivalry, Master Menhard, but intervening in a duel is a breach of the rules. There is no choice but to disqualify you from the tourney. Arne oldukça yaralanmış ve turnuvaya devam edemeyecek duruma gelmişti. Menhard ise turnuvaya müdahale ettiği için diskalifiye edilmiş ve bizim takımdan turnuvayı tamamlayabilecek bir tek ben kalmıştım. Turnuvadaki başarım koca şehrin kaderini değiştirebilirdi ve aynı zamanda şövalyelik yolunda adımı inanılmaz bir şekilde yukarı taşırdı. Böylece arenaya çıktım ve ilk turda çok rahat bir şekilde kazanmayı başardım. Fakat ikinci turda rakibin ustası Nikolas ile karşılaşacaktım ve asıl sınav şimdi başlıyordu. Usta Nikolas'ı yenmeyi başarmıştım ve bu galibiyetimle de beraber turnuvanın kazananı Frankfurt kardeşliği oldu. Turnuvayla beraber kılıç ustalarını bile yenerek kendimi tamamen kanıtlamış ve artık halkın gözünde gerçek bir şövalye olmuştum. Böylece artık geriye sadece para bulmak ve para ile şöhretimi birleştirerek kendime özel bir ordu kurmak kalmıştı. Şövalyelikle beraber artık şöhret kısmını büyük ölçüde halletmiştim ve geriye sadece para bulmak kalmıştı. Turnuvadan para kazanamasam da haydut ganimetlerinden biraz para kazanmıştım. Ancak birlik kurmak için bana daha da fazlası lazımdı. Şehirdeki söylentilerden duyduğum kadarıyla ödüllü turnuvalarda iyi para vardı ve ben de zaten daha yeni bir turnuva kazanmış fakat ödül için dövüşmediğimden para kazanamamıştım. Bu yüzden ödüllü turnuvalara katılmak üzere atımı çağırdım. Senin ana... Böylece turnuvaya katılmak için yeni lonca başkanı Menhard'ın yanına gittim. Seni buralara biz getirdik ha. Biz getirdik bunu endüstriye oğlum. I want to enter that tournament you mentioned. Als erstes, let me explain the rules, so you know what to do. We have 3 disziplinen. Erste, sword and shield combat. Then gibt es noch longsword combat. Will you join the tournament? Sign me up for the tournament.
Toll. What discipline will it be? Turnuvada yarışabileceğim 3 disiplin vardı ve hepsinden ödül alabilme şansım olduğundan ben 3'üne de kayıt oldum. Ve katılım ücreti... Oha. Pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Ulan katılmaya 300, buna da 100 groşen verdik. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Birkaç gün bekledikten sonra en nihayetinde turnuva günü gelmişti. Ve etrafta inanılmaz bir kalabalık vardı. Bana mı yaptı lan onu? Yüz göz oldu. Hop, aldım o öpücüğü. Böylece hazırlıklar yapıldı ve bu müthiş kalabalığın önünde turnuva başladı. İlk turda kılıç kalkanla dövüşülecekti ve karşımda süt içen hinek vardı. Bu nasıl lakap lan? İlk turu kazanmayı başarmıştım ve ikinci turda da sütçüyü bir kez daha tokatlayarak ilk müsabakamı kazandım. Böylece ikinci ve final müsabakasına yükseldim ve finalde karşılaşacağım rakibim Kokarca Otto'ydu. Oğlum bu lakaplar ne lan? Finalin ilk turunu kazanmıştım ve ikinci turdan önce de seyircilere ufak bir şov yaptıktan sonra Kokarca'yı köşeye sıkıştırıp ikinci turda kazandım. Ve böylece kılıç kalkan şampiyonu olarak ödülümü almaya gittim. Ödül olarak 200 groşen ile yanına güzel bir ceket aldım. Ve her disiplin için ayrı ayrı ödüller de vardı. Böylece uzun kılıç turnuvası başlamadan önce ekipmanlarımı geri verdim. Ve devamında uzun kılıç turnuvası başladı. İlk turda karşımda darphaneci Matthew vardı. Ve parayla uğraşan bir adamın karşımda şansı olmadığından herifi tokatlayarak darphaneye geri yolladım. Böylece finale çıktım ve finaldeki rakibim kunduracı Linhardt ile karşılaştım. Linhardt başta biraz zorlasa da onu da tokatlayarak uzun kılıç turnuvasını kazandım ve devamında 200 groşen ile ceket ödülümü alarak ekipmanlarımı tekrardan iade ettim. Fakat eşyalarımı zırhçıya verdikten sonra cıbıl kalmıştım ve hemen sonrasında bir anda turnuva başladı. Ben tabi neler olduğunu anlamadım ve herhalde yumrukla dövüşeceğiz diye düşünerek arenaya çıktım ve millete şov yapmaya Rakibim bu mu lan? Ağzına kadar zırhlı bu. Böyle savaşacağız yani. Bu şaibeli maçta yumruklarımla direnebildiğim kadar direndim. Fakat... Böylece yapının kumpasına gelerek serbest dövüş turnuvasını kaybetmiştim. Ve devamında yaralarımı sarmak üzere şifacıya gittim. I took a bit of a beating. I could use some patching up. You have to block more. Ya kes sesini de yaralarım sar. Turnuvadan sonra cebimde 1900 groşen vardı. Fakat bu para iyi olsa da hala yeterli değildi. Sonuçta askerin yemesi, içmesi, sıçması derken bir sürü masraf vardı. Bu yüzden B planına geçtim. Ve daha önce köpeğime verdiğim avlanma özelliğiyle av ganimetlerini 2 katına satmamı sağlayan kaçak avcı özelliğimi kullanarak avcılık yapmaya karar verdim. Böylece haritadan avlanma noktalarını incelemeye başladım. Ve Kutenberg'in güneybatısındaki Bilani kasabasına yakın olan Karaca ve Geyik noktalarında avlanmaya karar vererek yola çıktım. Bölgeye vardığımda ilk olarak üstümdeki zırhları çıkarttım. Ve yerine en az gürültü çıkartan eşyaları giyip arbaletimi kuşanarak köpeğimle ava çıktım. Matt! Av inanılmaz verimli geçmişti ve envanterimde yüzlerce et vardı. Fakat bu etlerin kaçak olduğu anlaşılıyordu ve bunu engellemek için etleri pişirmem lazımdı. Bu yüzden yakınlardaki bir kampa gittim ve burada elimdeki etlerin hepsini pişirdim. Devamında ise etleri satmak üzere şehre geri döndüm ve burada bir gece konakladıktan sonra hancının birine etlerin bir kısmını yaklaşık 500 groşene sattım. Devamında ise kalan av ganimetlerini ve etleri bir kasaba giderek yine 500 groşene yakın bir paraya sattım ve avdan tam tamına 1000 groşen kazandım. Böylece artık asker tutmaya ve kendi birliğimi oluşturmaya hazırdım. Fakat bunu yapmadan önce avlandığım bölgede avların şerefine kutlama yapmak istedim. Ve bu yüzden bölgeme yakın olan Bilani kasabasına giderek buradaki tavernaya doğru yola koyuldum. Fakat tavernaya giderken kapıda parlak zırhlara sahip soylu görünümlü bir adam dikkatimi çekmişti. It seems you're looking for help, Sir Knight. Indeed I am. I'm looking for men for a military expedition. I am Sir Jan Posey of Zimburg. Pleased to meet you, sir. I'm on the trail of a band of Cumans who captured my brother, and I need someone who'll watch my back in combat. You want to free your brother? How? We'll go back to the place where the Cumans ambushed us, follow their tracks, and catch up with them. Once we find them, we'll free Miroslav and take revenge. Can I count on you? Kararımı vermeden önce adama ödül olarak ne vereceğini sordum. Ve adam iyi bir ödül vereceğini fakat bu ödülü heriflerden mallarını geri alınca verebileceğini söyledi. Böylece bir karar vermeliydim. Ve birlik kurmadan önce şövalye bir lorda hizmet etmek bana iyi bir tecrübe kazandırabilirdi. Ve aynı zamanda fazla para göz çıkarmazdı yani.
Bu yüzden teklifi kabul ettim. Böylece atımıza binerek Jamposi'nin saldırıya uğradığı yere doğru yola çıktık ve bölgeye geldiğimizde karşımıza haydutlar çıktı. Who speaks for you? I am Sir Jan Posey of Timburg, and these are my men here. Your man? Mercy, sir. My name is Wojtek. We never did nothing to no one. Did nothing? Robbing the dead is a crime. But, sir, who's we didn't take nothing valuable. We was just looking for some food or some little thing we could swap for a bite to eat. Sir, please, don't let him kill us. Yemek aramaya kılıçla güzle geldiniz yani. Your fate is in the hands of the Lord of Timburg. Now you're going to get it. See your face! Haydutları def etmeyi başarmıştık ve mücadeleden sonra Jamposi bana olay yerini incelememe ve özellikle onlarla seyahat eden rahibi bulmamı istedi ve aynı zamanda yağma yapmama da izin verdi. Kral. Bu adam oradan oynuyor. Böylece etrafı aramaya başladım. Yani önce biraz yağmaladım ve yağmadan inanılmaz değerli eşyalar buldum. Yağmadan sonra ise etrafı incelemeye başladım ve Jamposi'nin bahsettiği rahibin cesedini buldum. I found that priest. He's dead. Lord have mercy. Did he have anything on him? No, I didn't find anything like that. They must have stolen it. There's nothing to be done about it. Now we have to save Miroslav. Humans' tracks lead towards the woods. It shouldn't be hard to track them. Böylece Jamposi ile haydutların izini takip ettik ve yolda karşımıza bir kız çıktı. Kızla konuştuğumuzda kız haydutları görmediğini fakat buralarda harabeler olduğunu ve burada haydut varsa büyük ihtimalle bu harabelerde olduklarını söyledi. Wait, sir, did you say you're from Simburg? I did. But then you must know it. That's what those ruins are called. Simburg. Those bastards are holed up in our abandoned castle. Böylece Zimburg Kalesi'ne doğru yola çıktık ve geldiğimizde haydutlar gerçekten de oradaydı ve Jamposi'nin kardeşi de burada olmalıydı. Bu yüzden Jamposi ile bir plan yaptık ve o hızlı bir saldırı yapmamızı önerse de ben gizlice içeri girerek kardeşini çıkarabileceğimi söyledim ve böylece operasyon başladı. İlk hedefim kalenin kapısında nöbet tutan haydutu halletmekti ve adamı taş ata ata ormana çektikten sonra arkadan saldırdım. Kapıdaki muhafızı hallettikten sonra harabelerin içine sızdım. Etraf çok kalabalık olduğu için herkesi öldürmek yerine zindanı bulmalıydım. Ve bir süre ilerledikten sonra kapının başına duran bir muhafız fark ettim. Hücre büyük ihtimalle orasıydı ve kapıdaki muhafızın dikkatini taş atarak dağıttıktan sonra gizlice hücreye girdim. I'm here to rescue you. My name's Henry. I'm here with Posey. Ha! I knew the bastard would come for me. Have you got a weapon for me? Well, anything my brother can wield, I can handle even better. Let's do it. You ready? Aye, let's kill those bastards. You got it! Oğlum yukarıdan uçak geçiyor lan. Bununla ilgili bir shorts videom var bu arada. Sağ üstteki butondan izleyebilirsiniz. Böylece haydutları temizleyerek Miroslav'ı kurtarmış ve ödül olarak da 500 groşenimi almıştım. Böylece artık kendi birliğimi kurmaya hem maddi hem de manevi olarak hazırdım. Ve Kutenberg şehrindeki tavernaya giderek paralı asker tutmak istediğimi söyledim. Askerler için 4 seçeneğim vardı. Fakat özel askerler pahalı olduğundan ve deneyimsiz asker de istemediğimden 300 groşenlik askerleri seçtim. Ve totalde 900 groşen harcayarak yanıma 3 tane tecrübeli asker aldım. İşte geliyor özel harekat. Fakat 3 kişi bana yetmezdi ve bu yüzden tavernacıyla tekrardan konuşarak yanıma 3 asker daha aldım. Henry. Aa, göletteki kadın. Ulan yüzümüze bakmıyordun, şimdi nasıl geliyorsun yanıma? Böylece artık askerleri olan güçlü bir lider. Benim köpek bile daha akıllıdır bunlardan. Askerlerimle beraber ilk yapmak istediğim şey bir şövalyeye yakışır bir şekilde haydut kamplarını basmaktı. Ve bu yüzden Bilani ormanlarında avlanırken bana sıkıntı çıkaran bir haydut kampını gözüme kestirdim. Ve birliğimle ilk hedef olarak buraya baskın atacaktım. Böylece ata binerek yola çıktık. Tabi çıktık derken benimkiler yayan geliyordu. Bölgeye vardığımızda kampın yakınlarında atımdan inerek askerlerimin yerleşmesini bekledim. Ve devamında saldırıya geçmeden önce onlara motivasyon konuşması yaptım. Biz buraya şova gelmedik. Maça çıkıyoruz. Kupa finaline. Başarılarınıza bir yenisini daha ekleyin. Size yakışan olur. Görün benim takımımı. Allah yardımcınız olsun. Dur.
Baskın başarılı geçmişti ve askerlerimle beraber haydut kampını yok etmiştik. Fakat çatışma sırasında askerlerimden ikisi maalesef ki hayatını kaybetti ve asker sayım 4'e düştü. Baskından sonra askerlerimle beraber kampı yağmaladık ve devamında askerlerime yaralarını sarmaları için sargı beziyle bazı şifalı ilaçlar verdim. Baskından sonra saat geç olmuştu ve bu yüzden askerlerimle en yakındaki meyhaneye giderek burada bir gece konakladık. Sabah olduğunda ise kasabadan çıkarak Kutenberg'e gittik ve burada yağmadan elde ettiğimiz tüm ganimeti sattık. Devamında ise daha fazla baskın yapmak üzere tekrardan şehrin kuzeybatısına doğru yola koyulduk. Fakat eski Kutna köyünden geçerken karşıma bir katliam olayı çıktı. What's going on here? As you can see, something slaughtered all these cows. Not just something. It was that creature from hell. I saw with my own eyes how it fled back to its hole in the mine. Give it a rest, would you? Tell me what happened from the beginning. What killed those cattle? I was in my cottage when I heard such strange noises. It made my skin crawl. And demons carry chains so they can catch sinners with them. Just an old wives' tale. I swear by all that's holy, the beast ran from here straight back to the old mine. In the days when silver was mined here, terrible misfortune took place in the mine. A pit to hell itself opened up there. But hell didn't scare good old Father Richard, so he set off into the tunnels and struck a deal with them demons. Ever since then, we brought food to the mine for them every second Sunday, and they leave us in peace in return. Father Richard was a crackpot. You're lucky to finally have a normal priest here now. Anlaşıldığı üzere bu köylü adam bu vahşeti maden çukurundan çıkan bir canavarın yaptığına inanıyordu. Fakat köyün pederi ise oldukça rasyonel bir herifti ve bu masallara inanmıyordu. Artık şövalye olduğum için bu tarz görevler tam benlikti. Ki zaten iddialar o kadar büyüktü ki neler olduğunu ben de merak etmiştim. Bu yüzden görevi kabul ettim ve cehennem çukuru olduğu iddia edilen madene doğru yola koyuldum. Bölgeye geldiğimde askerlerim arkamdaydı. Fakat alan dar olduğundan ilk önce merdivenden ben indim. Oh, Jesus. What a diabolical stink. All right then, let's see if we can't lure the devil out. Neredeyim ben? Galiba madenin diplerindeyim şu an. Üstümde hiçbir eşyam yok. Artık şeytan mıdır, şövalye midir kimse, önce eşyalarımı o duymadan bulmam lazım. O neydi lan? Karşımda gerçekten bir şeytan mı var yoksa? Jesus. What the fuck is going on here? Madende sessizce ilerliyordum ve bu gizemli varlığın Latince konuştuğunu da duyabiliyordum. Fakat bu şeyin karşısına çıkmadan önce kesinlikle ekipmanlarımı bulmalıydım. Böylece madende bir süre gezdikten sonra herif tarafından yazılmış bir not buldum. Ve notu okuyunca madendeki varlığın bir insan olduğunu anladım. Fakat yazılanlara göre adam cehennemle savaşıyordu ve ismi de Taras Muray'dı. Tabi bu mevcut notlardan sadece biriydi ve bir süre daha dolaştıktan sonra hem eşyalarımı hem de adamın diğer notlarını bulmuştum. Ve notları okuduğumda bu herifin gerçekten kafayı yemiş bir şövalye olduğunu anladım. Adam kafasında dünyayı cehennem kapısından koruyordu. Fakat bakalım kendini de benden koruyabilecek miydi? God wills it! Bu gizemli şövalyeyi öldürmeyi başarmıştım. Fakat adamın tipini çok merak ediyordum. Ve bu yüzden miğferini çıkarmaya çalıştım. Fakat adamın miğferi sıkışmıştı. Ve açamadığım için kim olduğunu göremedim. İnternetten baktım, bu arada adamın tipi buymuş, merak edenler için göstereyim. Tabii kalan her şeyini yağmaladım. Ve devamında da köye haber vermek üzere madenden çıktım. Henry, what happened down there? A mad knight lived down in the mine. He must have completely lost his head and killed your cattle. A knight? Where's he now? He's dead. We fought, and I won. But what do we do now when something else crawls its way out of hell? You should place your faith in God and not try to appease hell. Be good Christians under Father Marion's guidance. Thank you, Henry. Böylece bu maden görevi de bitmişti ve artık hem tanınırlığım iyice artmış hem de servetim bayağı bir yükselmişti. Bu yüzden maden görevinden sonra Kutenberg'e geri döndüm ve haydut baskınında kaybettiğim 2 adamın yerini doldurmak için tekrardan asker almaya gittim. Fakat bu sefer deneyimli askerlerden de öte özel askerler almaya karar verdim. Özel askerler arasında efsanevi savaşçı Jan Žižka ve haydutların kralı Kuru Şeytan bulunuyordu ve ben de paraya kıyarak 10 adama bedel olan bu 2 askeri birliğime aldım. Böylece artık çok daha güçlüydüm ve
bu gücümü basit haydut kampları yerine artık daha büyük bir şey kullanmalıydım. Sigismund'un ordu kampı. Evet, bu büyük bir hedefti. Fakat savaşçı kaliteme ve taktiklerime güveniyordum. Ve zaten Sigismund'dan da nefret ediyordum. Bu yüzden askerlerimle kampa gittim. Ve kampa saldırmadan önce son bir konuşma yaptım. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Pull that animal thing! Kamp girişindeki muhafızları halletmiştik ve içerideki askerler bu durumu fark etmedi. Fakat içeri oldukça kalabalıktı ve kampa bodozlama dalmak intihar demekti. Bu yüzden askerlerime kamp dışında beklemelerini söyledim ve adam sayısını azaltmak için gizlice içeri girme kararı aldım. Bu yüzden ilk önce üstümdekileri değiştirerek gizlilik kombinimi yaptım. Devamında ise içeri girdim. İçeride kamp ikiye ayrılıyordu. Bir taraf komutanların olduğu ana kısım, diğer taraf ise askerlerin olduğu kamp kısmıydı. Bu yüzden ana kısım ile girişteki askerleri tek başıma halledip kalan kısma da birliğimle saldırmayı planlıyordum. Ve böylece operasyon başladı. İçerideki askerlerin büyük bir kısmını kimse duymadan yok etmiştim ve askerlerim de kapıda hazır vaziyetteydi. Böylece zırhımı tekrardan giydim ve Sigismund'un kampına doğru nihai bir hücuma geçtim. Sono morto!